Yıl 1889. Hala kanunsuz kalan Western toprakları. Bir grup insan yaşamaya, geçinmeye çalışıyoruz. Oyunda tam bizim çetenin başarısızlıkla sonuçlanan bir soygundan sonra başını sokacak bir yer aramasıyla başlıyor. Karda kışta çoluk çocuk soygun yapmaya çalışan bir çeteyiz yani. Bir tane terk edilmiş bir maden kasabası bulup içine doluşuyoruz. Böyle bir fırtınada bizi kimse takip edemez artık. Şimdilik burada yaralarımızı saralım. Bu Arthur Morgan. Bu da Dutch van der Linde. Van der Linde çetesinin başı. Biz böyle çete olarak soygunculuk, itlik, puşlukla geçiniyoruz belli ki. Ama devir değişiyor bir yandan. Silahlar konuşuyor yani. Dutch'ın derdi son bir büyük vurgun yapmak. Böyle ufak tefek soygunlarla sürünerek olacak iş değil bu diyor. Öyle bir soygun yapacağız ki sonrasında bu işleri bırakacağız. Bütün çete rahat rahat yaşayacak. Kendimize küçük bir köyneyin kurarız hatta. Böyle pembe panjurlu evlerimiz olur. Hayallerinden bahsediyor çeteye böyle. Erzak bulmak için gittiğimiz bir yerde bizim gibi diğer bir çete olan hasmımız Goddamn O'Driscoll'ların soyduğu bir evde saklanan Sadie adları buluyoruz. Bu kadının kocası öldürülmüş, evi soyulmuş, kendisi de saklanmış. Dutch da diyor ki sakin ol ablacığım, biz düşman değiliz falan ikna ediyor böyle kızı. Sadie de bizim çeteye katılıyor. O O'Driscoll'lardan intikam alma yeminiyle birlikte tabii. Bu arada zamanında Dutch O'Driscoll'ların başı olan Colm O'Driscoll'un kardeşini öldürmüş. O da gelmiş Dutch'ın sevgilisini öldürmüş. Böyle bir kan davası var aralarında yani. Hiç sevmiyoruz O'Driscoll'ları. Kampa geri döndük. Sonra Abigail geliyor diyor ki kocam 2 gündür dönmedi. Başına bir iş gelmiş olmasın, çok korkuyorum vallahi, ona bir baksak diyor. Hadi o zaman bakalım, John Marston'ı aramaya çıkıyoruz. Bir bakıyoruz hakikaten ölmek üzere John Marston. Kurt sürüsü saldırmış. Kurtarıyoruz onu hemen. O zaman artık şu treni soysak mı? Özel trenmiş zaten bu. Çok kolay soyuyorlar ama öyle büyük vurgu falan değil bu yani. Günü kurtarma soygunu. Para bulamıyorlar ama tahvil falan buluyorlar bu trenden. Dutch diyor ki bunlar da para eder ya. İyi diyor yani. Ama parasız sonuç olarak yani. O tahvillere ekmek vermiyorlar. Bu arada hava bayağı toparlamış. Bu maden kasabasından çıkıp daha yaşanabilir bir yere göç ediyoruz. Valentin kasabası yakınlarında bir yerde güzel bir alan buluyoruz. Oraya konuyoruz. Herkes kampa yardım ediyor. İşte biz de avcılık falan yapıyoruz böyle. Ya bu arada buralar hep toprak aslında. Allah'ın dağı taşı. Kendimize ev mev yapsak, o Dutch'ın dediği gibi pembe panjurlar taksak, bu çadırlarda sürünmesek kim gelip ne diyebilir? Burası sizin toprağınız değil diyecek olan bir yapı var mı yani bu kanunsuz Western topraklarında, ben anlamadım. Benim cahillik yani, bilmiyorum da. Demek ki olmuyor öyle ki Dutch büyük vurgun peşinde yani. Bu sırada Micah'ın yakalandığı haberi geliyor. Dutch diyor ki git Micah'ı kurtar. Arthur da ya o herifi de hiç sevmem diye gidiyor Micah'ı kurtarmaya ama önce Lenny ile birkaç kadeh bir şeyler içelim diyoruz. Bir iki kadeh oluyor, 10-12 kadeh. Bayağı içiyoruz burada. Sonra biz içkiliydim bilmem ne derken birazcık böyle bir kendimize gelip Mary Linton'u görmeye gidiyoruz. Beni arıyormuş iki gözümün çiçeği. Kim bu Mary Linton kitapsızı? Bir zamanlar sevmişiz ama babası vermemiş. İtin kopuğun tekiyim diye. Başkasıyla evlendirmiş kızını. Şimdi de kocası ölmüş. Beni arayınca hemen bir koşu gidip göreyim o zaman diyorum hemen. Ne haber, nasıl gidiyor? Kocan ölmüş, şimdi de beni arıyormuşsun. Hayırdır diyorum. Ya saçmalama diyor. Kardeşinin başı belaya girmiş. Dini bir gruba mı ne katılmış bir şey. Onu kurtarması için babası demiş ki Arthur böyle itlik kopukluk dilinden anlar. Ondan yardım isteyelim, seni kırmaz. Bu da bana gelmiş. Arthur'a karşılık olarak bir öpücük ver bari kitapsız Mary diyorum. Vermiyor. Neyse gidip kardeşini bulup veriyoruz Mary'e. Kuru bir teşekkür ediyor ve gidiyor. Biz de Arthur olarak ağlayarak günlüğümüze yazıyoruz. Bu arada Micah'ı hapisten kurtarmayı unutmadık. Onu kurtarıyoruz. Kavga dövüş. Neyse bizim şu tahvil bulduğumuz özel tren var ya. Onun sahibi soyguncuları bulmak için Pinkerton's Agency diye bir çift adamla anlaşmış. Biz çok chill bir şekilde balık tutarken bu tipler geliyorlar, diyorlar ki bize Dutch'ı ver. Hani sen kurtul. Ama Arthur buna yanaşmıyor çünkü biz delikanlıyız. Öyle yanında durduğumuz adamları satmayız falan. Hemen gidip Dutch'a söylüyor bunu. Ulan ne yapsak? Dutch diyor ki şimdilik bir şey yapmayalım. Yerimizi biliyor olsalardı şimdiye çoktan gelirlerdi herhalde. Ama ara ara kampın yerini değiştirelim, bakarız duruma göre diyor. Bu sırada O'Driscoll'lar bir görüşme talep ediyorlar. Ya bu adamlardan hayır gelmez, tuzaktır bu diyoruz. İşte o yüzden sen bizi tepeden koru Arthur diyorlar. İyi tamam madem öyle yapalım deyip biz yerimize yerleşip beklerken kafamıza dipçiyi yiyoruz. Bayıldık. Goddamn O'Driscolls. O'Driscoll'ların başı Colm diyor ki seni yem olarak yakaladım. Buranın yerini hem kanun adamlarına hem Dutch'a bildireceğim. O seni kurtarmaya gelince de bam yakalanacaksınız.
Ama bu olmadan önce Arthur kaçıyor tabii buradan. Müthiş kovboyluk skilllerini kullanarak. Aradan biraz zaman geçiyor. Dutch sağ olsun burnumuz boktan çıkmadığı için bizim John Marston'ın oğlu kaçırılıyor. Tabii durduk yere kaçırılmıyor oğlan. Bizimkiler buradaki iki büyük aileyi birbirine düşürmek için fitne fesat oyunları yaparlarken ailelerin elde armut toplamıyor tabii. Oğlanı almak için gittiğimiz evdeki herkesi öldürüp koca evi yakıyoruz. Çünkü neden olmasın? Arthur diyor ki ya Dutch biraz abartmadık mı yani? Dutch da diyor ki yoo az bile yaptık. Sonra evini yaktığımız kadından öğrendiğimiz bilgiyle çocuğun İtalyan mafya babası Andrea Bronte'ye satıldığını öğreniyoruz. Ondan çocuğu almaya gidiyoruz. Anlaşıp çocuğu alıyoruz. Bu arada çocuğun keyfi de yerindeymiş. Bana İtalyan yemeği falan yedirdiler. Çok güzeldi diyor. Bu adam bize bir de bilgi veriyor. Altın para bir şey var şurada diye. Ama yalanmış. Kandırıldığımızı öğrenince Dutch gidip bu İtalyan adamı boğarak öldürüyor. Çünkü neden olmaz. Bu arada Pinkerton çifti kampa gelip Dutch diyor ki sen bizimle gel teslim ol sen bize. O zaman diğer çete üyelerine dokunmayız. Kendilerine giderler kanunlu düzgün bir hayat kurma fırsatı bulurlar. Onların peşine düşmeyiz diyor. Dutch diyor ki olur gelirim ama bu insanlar beni bırakmaz. Hakikaten herkes böyle silahlarına davranıyor bu esnada. Böyle birbirlerini ölümüne koruyup kollama kafası zaten başka türlü bu kadar hayatta kalamazlardı diye düşünüyorum. Adamlar da o zaman siz bilirsiniz ulan diyorlar. Gidiyorlar şimdilik. Bir de Amerikan yerlisi bir kabile şefi olan Rain Falls'la tanışıyoruz. Böyle babacan adamlara bir zaafımız var Arthur olarak. Hemen çok seviyoruz bu adamı da. Yerel hükümetle sıkıntı yaşıyorlar toprak konusunda. Bir anlaşmalar falan yapılması lazım kan dökülmeden. Ona biraz yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sonra bizim kitapsız Mary'de tekrar görüşüyoruz. Bu sefer babam verecek sana beni istersen bu işleri arkanda bırakırsan falan diyor. Arkadaşlarımı yarı yolda bırakamam. Senin için bile Mary diyorum ve cool bir şekilde çekip gidiyorum. Dutch'ın hala böyle büyük vurgun hayali için yeni planları var. Kasabadaki bankayı soyak ya zaten. Daha önceden neden yapmadık ki? Plan şu diyor. Hep beraber gidip bu bir soygundur diyeceğiz. Haydin diyor. Tabii ki başarısızlık. Dutch mükemmel bir planım var dediği anda bilin ki fail. Sadece bankayı soyamasak yine iyi. Jose ve Lenny öldürülüyor. Jose amca Dutch'la beraber çeteyi kuran abi bu arada. Onun ölmesi büyük kayıp yani. Lenny ile de bayağı yakın arkadaştık. Kardeşimiz gibi sevdiğimiz John Marston da tutuklanıyor. Doğru hapse. Çete zaten kalmış 3-5 kişi. Bizimkiler de kaçalım derken bir adaya çıkıyorlar. Sonra bu adadan kurtuluyorlar. Bu arada John Marston hapiste hala. Abigail bizi görür görmez diyor ki ay hoş geldiniz ama ilk iş kocamı kurtaralım çünkü hani yani kocamdır o yani diyor. Dutch da ya tamam ona bakarız ya bir ara falan diye savsaklıyor Abigail'e. Yavaş yavaş Dutch içlerinde bir hain olduğundan şüphelenmeye başlıyor ve Arthur'a falan da sen çok değiştin ha diye laf sokup duruyor. Ama biz tam bir beyefendi olduğumuz için üstüne gitmiyoruz. Bu arada Arthur olarak biz her ne kadar avladığımız hayvanların derisinden falan uğraşıp giyimimize, kuşamımıza özen göstersek de saçımızı, sakalımızı sürekli yağlasak da yavaş yavaş çökmeye başlıyoruz. İşte hayat. Ben adadan falan kaptı bir hastalık sanmıştım ama daha başlarda çete için para toplarken yüzümüze öksüren bir amcadan verem kapmışız. Arthur verem olunca ulan 3 günlük dünya düştüğümüz şu hallere bak salak salak işler peşindeyiz. Düşmüşüz bir tane deli adamın peşine falan diye hayıflanmaya başlıyor. Bu arada John Marston'ı da hapisten sevdiğiyle gidip kurtarıyoruz ve karını çocuğunu al çık git bu çeteden. Kendi düzenini kur, ailenle yaşa falan gibi öğütler veriyoruz. Çünkü ölümcül hastalığa yakalandığın zaman normalde zaten ölmeyecektin de artık ölecekmişsin gibi bir bilgelik yükleniyor insana. John Marston da biz delikanlı değil miyiz? Yanında durduğumuz adamı satıp gider miyiz? Sen de buradasın işte. Bana neden git diyorsun? Madem öyle sen git falan gibi küçük kardeş karşılığı laflar ediyor. Oğlum senin oyunun daha önceden çıktı. Gideceksin işte ailenle bir hayat kuracaksın. Biliyoruz falan diyemiyoruz. Zaten bilmiyorum da ben. Oynamadım daha oyunu. Ama burada tren soygununda vurulduğunda ölmediğini biliyoruz yani. Neyse. Bizim sinsi Dutch Rain Falls'un oğlunu dolduruşa getirip government'la çatışmaya girmesini sağlıyoruz. Plan da bu kargaşada kendi soyacak yine bir yerleri. Üf Dutch yani. Rain Falls abinin oğlu Eagle Flies bu yüzden ölüyor. Arthur iyice gıcık oluyor bu arada Dutch'a. Neyse biz yine başka bir soygun uğraşırken Pinkertons'lar Abigail'i kaçırıyor bu sefer. Ya Dutch diyoruz Abigail'i kurtarmamız lazım. Micah da diyor ki ya boş verelim bir tane kadındır neticede. Ne kıymeti değeri var diyor. Kocası da öldü zaten diyor. Kaçalım diyor. John Marston öldü sanıyorlar bu arada. Dutch da Micah'a katılıyor. Sadie bacım da diyor ki ya bırak şu ya. Biz ikimiz yeteriz Abigail'i kurtarmaya gideriz yani. Pinkertons abilerden Micah'ın içerideki köstebekleri olduğunu öğreniyoruz bu sırada.
Koştur koştur geri kampa döndükten sonra Dutch'a içlerindeki köstebeğin Micah olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada tren soygununda vurulmuş olan John Marston çıkıp geliyor, diyor ki beni niye orada bıraktınız lan? Ortam aşırı gergin. Tam bu sırada bir de Pinkerton ajanslar da kampa baskını düzenledi miydi? Tamam. Arthur ve John bir yana, diğerleri bir yana kaçıyorlar. Bir yerde artık Arthur'un nefesi kesiliyor. John'a kendi şapkasını verip sen git, ben geride kalıp onları durdurayım, zaten öleceğim yani diyor. Önce Micah geliyor. Dövüşmeye başlıyoruz. Arkamızdan daha kovalayan yokmuş gibi bir ben vuruyorum, bir o vuruyor. Bir ben vuruyorum, bir o vuruyor. Hastalık nedeniyle de iyice zorlanmaya başlayan Arthur olan ben böyle bir düşüyorum yani yere. Böyle bir sürünüyorum, öksürüyorum. Çok kötüyüm. Sonra Dutch geliyor. Arthur son nefesiyle diyor ki Dutch'a, vallahi billahi köstebek şu Micah ya. Allah aşkına deli etme beni, inan bana diyor. Dutch da ne Micah'a katılıyor ne Arthur'a yardım ediyor. Orada bakıyor böyle bunlara tip. Planı yok galiba şu anda. Dönüyor arkasını gidiyor. Micah da diğer tarafa doğru kaçmaya başlıyor. Arthur da gün doğumuna karşı ölüyor. Ama oyun henüz bitmiyor. John Marston, Abigail ve oğluyla haydutluk hayatını geride bırakıp yaşamaya başlayacak. Ama tabii kolay mı öyle hemen? Yine bir meseleler oluyor. Abigail diyor ki bu böyle olmaz John. Ben gidiyorum. Çocuğumu da alıp gidiyorum vallahi. John da geri dön Abigail diye bir toprak alıp ev yapıyor. Bu arada bu toprağın parası nereden geliyor? Sadie ile John kelle avcılığı işleri falan yapıyorlar. Bankadan da kredi çekmeyi beceriyor John bir şekilde. Ev bitince bir koşu John hemen Abigail'e gidip bak ailemiz için ev yaptım. Öyle de bir erkeğim işte ben diye çaka satıyor. Abigail de hemen dibi düşüyor. Diyor ki böyle benim için, ailesi için ev yapan bana neler yapmaz. Tamam artık mutlu mesut yaşayabiliriz. O sırada Sadie geliyor, diyor ki Micah'ın yerini buldum. John diyor ki o zaman mutlu mesut yaşamadan önce bir Micah'ı da bir öldüreyim. Ondan sonra mutlu mesut yaşayalım. Gidiyoruz dağın başında bir kulübede. Buluyoruz Micah'ı. O sırada Dutch da geliyor. Ne yapsa beğenirsiniz? Micah'ı vuruyor. Yine hiç ses etmeden çekip gidiyor o şekilde bir de. Yani hiçbir şey yapmıyor, yorum yok. No comment şeklinde gidiyor yani. Biraz da kilo almıştı burada sanki, bana öyle geliyor. Bir tık kilo almış yani. Yani bir sıkıntı olmuş. Bu dağ başı dediğimiz yerde çetenin Blackwater'dan paraları falan sakladıkları yermiş burası. Bunu alıyorlar bizimkiler. Toprağın falan borcunu kapatıp düğün, dernek, hop kapanış. Bundan sonra gerçekten artık John Marston ve Abigail oğullarıyla mutlu mesut bir hayat yaşıyorlar diyebilir miyiz? Red Dead Redemption 1'de de aslında böyle Sims gibi evimizi falan düzenliyormuşuz değil mi? Merhaba, kanalın topluluk sekmesinden bir sonraki yapacağım oyunun anketini yapacağım birkaç hafta içinde. Eğer takipte kalırsanız oradan kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim buralara kadar izlediğiniz için.